Tasarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hırkamızın 3. videosuyla karşınızdayım. Bugün artık hırkamız için ne gerekli, kaç motif, kaç tane ip, bütün ayrıntıları nelerdir? Bugün sizlerle bütün hepsini paylaşacağım. Hadi hemen ilk öncelikle hırkamızı kaç tane motiften oluştuğunu ve nasıl birleştirdiğimizi bir bakalım. Hırkamızın açık şekli bu şekilde. Ön tarafı, arka tarafı, kolları ve yaka kısmı. Tüm motiflerimizi bu şekilde birleştiriyoruz. Hırkamızın lastik kısımları, yaka kısmını da yine aynı şekilde yapmayı tercih ettim. Siz isterseniz yuvarlak da yaka yapabilirsiniz ya da V yaka tarzında yapabilirsiniz. Ben yakalı bir hırka yapmayı bu sefer tercih ettim. Evet, ekrana sığmıyor bu şekilde, çok büyük. Bunu bu şekilde sizlere anlatabilmem çok zor. Bu yüzden bunu bir kağıt üzerinde çizerek sizlere göstermek istiyorum. Hırkamızı kağıt üzerinde bu şekilde gösterdiğimizde 4 motif olarak arka kısmından başladığımızı düşünelim. 4 motif ben 1, 2, 3 sıra yani 12 tane motifi bu şekilde birleştirerek arka kısmını oluşturdum. Omuz hizasına geldiğimizde hem sağdan hem de sol taraftan bir tane motif ekledim. Bu yan kısımlarına yani omuzun hemen yan tarafı, şurası bizim kafamızın geçeceği kısım. Bu kısımda dikdörtgen bir parça ekledim. Bu parçayı yani bu motifi nasıl yaptığımı daha önceki videomda göstermiştim. Daha sonra tekrar bunun üzerine 1, 2, 3 ön taneye 3 tane motif ekledim. Bu yarımın da şurada gözükecektir. Yarımın da üzerine bir tane motif ekledim. Yalnız ön kısmı yaparken bu kısmı birleştirmedim. Hırka olarak düşündüğümüz için birleştirme yapmıyoruz. Ama siz bunu bir kazak şeklinde düşünürseniz bu kısımlarını birleştirerek de ilerleyebilirsiniz. Ön ve arka kısımlarını bu şekilde bitirdiğinizi düşünün. Daha sonrasında kol kısımlarını yapmamız lazım. Bunun için de tam omuz hizasına gelen şu yarım motifin yapıldığı hizanın tam bu kısmına bir tane motif ekliyorum. Sağ ve sol tarafına da bir motif ekliyorum. Bu şekilde kolda 3 tane motifimiz oldu. Yine 3 sıra şeklinde kolumuzu ördüm. Yani 9 tane kol için burada motifimiz var. Aynı şeyi diğer taraf için de yapıyorum. 9 tane de burada motifimiz var. Daha sonra şimdi bunu katlıyorum. Tam omuz hizasından dikdörtgen parçayı ortadan ikiye getirecek şekilde katlıyorum. Evet, hırkamız bu şekilde olacak. Şimdi bu kısımlarına, şimdi bunun ön tarafı olduğunu düşünürsek ters taraftan katlamamız lazım. Ters taraftan katladığınızı düşünün ve şu kısımlarından şimdi birleştirme işlemlerini yapmamız lazım. Daha öncesinde şu kısımlarına lastik yapmıştım. Bu lastik kısımlarını nasıl yaptığımı sizlere göstermek istiyorum. Ön kısmını daha öncesinde yapmıştım. Kol kısımlarını ve ön kısımdaki lastik kısımlarını yapabilirsiniz. Birleştirmelerinizi yapmadan önce. Hatta yaka kısmını da yapabilirsiniz. Burayı göstermeden önce kaç tane motif yaptığımıza bakalım. Bunun için 44 tane kare motif. Şuradan da gösterelim. Bu motiflerden 44 tane motif, 2 tane de yarım motif yani şu omuz hizalarına 2 tane de yarım motif olmak üzere toplamda 45 motif olarak düşünebilirsiniz. Beyaz ipimden bir tane kullandım. Zaten çok az kullanıyoruz beyaz ipi. Gri ipimiz en çok giden ipimiz. 5 tane kullandım. Pembe olan ipten de 4 tane. Toplamda 100 gramlık 10 tane ip kullanmış oldum. Hadi şimdi hemen bu lastik kısımlarını yapalım. Üzerine ilmek attım. Köşeye ikili trabzan yapıyorum.
Bu ipi de yine aralarda götüreceğim. Bu köşeye bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi buradaki gördüğümüz tüm trabzanların tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sırayla. İlk sıramız sadece ikili trabzan olacak. Bu iki tane zincir çekerek birleştirdiğimiz kısımlara geldiğimizde içlerine iki tane ikili trabzan yapabilirsiniz. Tekrar şuradaki iki zincirin içerisine yine iki tane ikili trabzan. Zaten trabzanların üzerine yine ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Köşeye geldim. Bu köşeye de yine iki tane ikili trabzan yapıp 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Ters çeviriyorum. Şimdi buradan ilerleme yapacağız. Üzerine ilmek atıyorum. İlk öncelikle ikinci ilmeğimizden, ilk ilmek değil de ikinci ilmeğimizin şu şekilde önden, aslında tığımızı arkasından geçirerek alıyoruz. Bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Üzerine ilmek atıyorum. Bu sefer sıradaki ikili trabzanın arkasından, bakın tığım bu sefer ön tarafında. Yine ikili trabzan. Yaptığımız işlem hep aynı işlem olacak. Bir ön taraftan bir arka taraftan ikili trabzan yapıyoruz. Üzerine ilmek atıyorum. Arkadan almıştık. Şimdi önden. Önden tığımızı bu şekilde alarak ikili trabzan yapıyoruz. Üzerine ilmek attım. Sıradakini arkadan. Sıradaki bakın şu kısım. Şimdi önden almamız lazım. Bu şekilde alıyorum. Geçiriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Üzerine ilmek attım. Şimdi sıradakinin arkasından. Tığımı arkadan alıyorum. Öne getiriyorum. Üstünden atlıyorum. Bu şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Bakın biri üst tarafta gözüküyor. Diğeri arkada üst tarafta gözüküyor. Bu sırada hep aynı işlemi yapıyoruz. Önden ve arkadan. Önden alıyorum. Ve arkadan. Başka hiçbir işlem yapmadan bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Bu sırayı da tamamladım. Yine 3 tane zincir çekerek ters çeviriyorum. Şimdi bu üçüncü sıramızda arkadan aldıklarımızı yine arkadan alacağız. Önden aldıklarımızı yine önde alacağız. Bakın şuradaki ikinci olan bizim ilmeğimiz arka tarafta. O yüzden arkadan alıyorum tekrar. Yine ikili trabzan. Şimdi buradaki önde, ön taraftan alıyorum. Diğeri arkadaydı, arkadan alıyorum. Tekrar. Önden. Arkadakiler gözükmeyebilir. Şu iki tane ön tarafının arkasında arka ilmeğimiz var. Yani aslında bunu da bu şekilde almış oluyorum. Kollarını hiçbir şekilde başka işlem yapmadan bu şekilde lastik kısmını istediğiniz ebatta olana kadar örebilirsiniz. Ama ön taraflarda eğer düğme dikmek istiyorsanız o zaman ilik açmamız lazım. Diğer tarafını düğme dikileceği yer olduğu için o kısımda ben ilik açmadım. Ama bu kısımda ilik açmam gerekiyor.
Dediğim gibi kol kısımlarını bu şekilde istediğimiz kadar örebiliriz. Ama ben bu ön kısımda ilik açacağım için size gösterdikten sonra hemen şu köşede bir tane düğme olmasını istiyorum. İki tane yaptıktan sonra arada iki tane zincir çekiyorum. Tabii düğmenizin büyüklüğüne göre de yapabilirsiniz. Ya daha büyük bir düğme yapacaksanız 3 tane zincir çekip ona göre de atlama yapabilirsiniz. Üzerine ilmek atıyorum. Arka ilmekten almıştım. Şimdi 1, 2, bir ön taraftan bir arka taraftan bırakıyorum ve diğer sıradakinin ön tarafından geliyorum. Bu şekilde bakın burada ilmeğimiz açılmış oldu. Yine aynı şeyi arka ilmekleri arka taraftan, ön ilmekleri de ön taraftan alarak örgüme devam ediyorum. Buradaki ilmek aralarını siz kendinize göre bırakabilirsiniz. Ben biraz düğmelerimi sık yapmak istediğim için aralarda çok fazla mesafe bırakmayı düşünmüyorum. Düğmelerinizi isterseniz tam bu noktalardan 3 tane düğme olacak şekilde yapabilirsiniz. Ama ben bir tane burada bıraktım. Bir tane burada, bir tane burada. Yani şu tam beyazın ortasında, tam bu şu birleştirme yerinde, yine burada olacak şekilde bu ilik yerlerimi yapmayı düşünüyorum. O yüzden yine burada ilik yapmam lazım. Tam ortaya geldim. Arka ilmekte 2 tane zincir çekiyorum. Arkadan ve önden bıraktım. Bu sefer arkadakinden alıyorum. İlmeğimi açmış oldum. Şimdi tekrar devam ediyorum. Köşeye geldim. Bir, iki tane bıraktım. Burada iki tane bırakmamız lazım. Bir arka tarafından alarak bir tanesini yapıyorum. Sonra tekrar şu başlangıç yerimiz, yani 3 zincir çekerek yukarı çıktığımız yere de yine ikili trabzan yapıyorum. Ve tekrar yukarı çıkıyorum 3 zincirle. Ters çeviriyorum. Şimdi burada arkadan almıştık. Yine aynı şekilde alıyoruz. Bu sefer iki tane zincir çekmiştik. Bu iki tane zincirlerin içerisine iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonrasında eğer arkadan almışsak arkadan, önden almışsak önden olacak şekilde bu sırayı tamamlıyoruz. Bakın burada iliğimiz oluşmuş oldu. Lastik kısmındaki en önemli ayrıntı önden alanları önden, arkadan alanları arkadan almamız gerektiği. Bu şekilde arkadan aldım. 2 zincirin üzerine yine 2 tane normal trabzan yapıyorum. Sıradaki bakın ön tarafta çubuklarım, ön taraftaki çubuklarım arkasından tığını geçirerek alıyoruz. Arkadaki çubuklarımız, bakın arkada sıradaki çubuk, onun da yine aynı şekilde, yani onu içerisine alacak şekilde yapmamız lazım. Tığımızı geçiriyorum. Bakın ikili trabzanın arasından hemen ikili trabzanımı yapıyorum. Ön taraftan ve arka taraftan. Bu şekilde iliklerimizi oluşturmuş olduk. Tam bu iliklerin geleceği kısımları da düğmelerimizi dikmemiz lazım. Bu iki tane ikili trabzanlarımız var burada, hemen zincirlerimizin üzerinde. Bakın burada ön tarafta gözüküyor. O zaman sıradakinin arkada olması lazım. O yüzden arka tarafından alarak örüyorum. Şimdi sıradaki ne olacak? Ön tarafta olacak. Yine sırada artık arkadan almam lazım. Eğer bu ön ve arkayı hata yapmadan götürürsek hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Buna dikkat ederek örmemiz lazım. Bakın burada iliğimiz gayet güzel bir şekilde oluşmuş oldu.
2, 4, 6, 7 tane düğme yerimiz var. İsterseniz siz şu kısmını bu şekilde katlayacağınızı düşünerek buraya hiç ilikte açmayabilirsiniz. Yani buradan itibaren de başlayabilirsiniz. Ben belki bu şekilde de hani düz yaka olarak da kullanılır diye düşündüğüm için buralara da yine düğme koymayı açıkçası düşündüm. Tabii ki siz şuradan da başlayabilirsiniz. Geldiği yerden itibaren burayı hafif büyük yaptıktan sonra bu kısım bu şekilde duracaktır. Yaka kısmı da bu omuz hizasında yarım dikdörtgenimiz vardı. Burası yarım dikdörtgenimiz. Yarım dikdörtgenden itibaren başladım. Arka taraftan geldim ve tekrar buradaki yarım bakın dikdörtgenimiz var. O yarım dikdörtgenin üzerine gelecek şekilde başladım ve bu şekilde yakayı da bitirmiş oldum. Şöyle bir 5 parmağımı koyduğum zaman 5 parmağım büyüklükte yaptım. Daha büyük, daha küçük nasıl arzu ediyorsanız yapabilirsiniz. Buradaki yan kısımlarına ve kol kısımlarına şu an yine aynı şekilde lastik kısımlarımı yaptım. Eğer siz ceket havasında yapmak istiyorsanız bu kısmına sadece sık iğne olarak gelebilirsiniz. Ya da daha uzun bir hırk olmasını istiyorsanız buradaki motiflerinizi daha da fazlalaştırıp ondan sonrasında da yine buradaki lastik kısmını yapabilirsiniz. Şimdi isterseniz kenar kısımlarından birleştirmelerimizi yapalım. Birleştirmelerimizi yaparken birçok farklı birleştirme tekniği var. İsterseniz iğne iplik yardımıyla dikebilirsiniz ya da benim yaptığım gibi tığ yöntemiyle birleştirebilirsiniz. Bizim motiflerimiz 3 renkten oluştuğu için birleştirme yerlerinde de yine bakın beyaz ve beyaz kısmı bir araya geliyor. Yani bu şekilde tüm motiflerimizi ördükten sonra şu omuz hizasından katladığımızda buradaki kol kısmından ben başlayacağım birleştirmeye. Koldan başlayıp koltuk altına gelip ve bedene geçip burada bitiriyorum. Bunu yapabilmek için dediğim gibi iğne iplik kullanabilirsiniz ama benim gibi yapmak istiyorsanız hemen gri ile başladığım için ilk öncelikle gri ipimi elime alıyorum. Biz birleştirme işlemini yaparken yine motiflerimizde olduğu gibi 3 renk ip kullanıyoruz. Bir tane zincir ve hemen koldaki iki ucu birleştiriyorum. Ve buraya bir tane tam köşelere gelecek şekilde birleştirip bir tane zincir çekiyorum. Tam aynı hizaya gelmesi lazım. Her iki taraftan da alıp ilmeğimin arasından geçiriyorum. Şuradaki ipi kaybetmek için üzerine bir tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı şeyi yapıyorum. Tekrar ilmeğimin içinden geçirip bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu kısım birazcık zor olabilir, gözükebilir. Gözükmediği için daha doğrusu. Şimdi şu renge geçtiğimizde daha ayrıntılı bir şekilde göstermiş olacağım size. Artık ipim olmadığı için sadece ilmek kaydırma yöntemiyle ilerleyebiliriz. Gri olanı birleştirdim. Şimdi pembe ipimize geçmemiz lazım. Hemen bir tane zincir çekiyorum. Buradaki gri ipimi de küçültüp bu zincir çektiğim pembe ipimi arasından geçiriyorum. Şuradaki gri ipimi de sıkıştırarak burada elimle tutuyorum. Şimdi yine ikisinden de hem üsttekinden hem arkadakinden alıyorum. İlmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Bu ipim de arada gitmesi için bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı şeyi. Hiç önemli değil. İsterseniz bu iki tane kanadı da birlikte alabilirsiniz. Yani şöyle göstereyim. Şimdi normalde bunda da iki tane kanat var. Bakın bunda da iki tane kanadımız var gibi düşünebilirsiniz. İsterseniz şu iç taraflarındakinden alıp devam edebilirsiniz. Ya da zor gelirse her ikisini de alabilirsiniz. Hiçbir önemi yok bunun. İçte kalacak zaten. Bu şekilde her ikisini de alarak ilerleyebilirsiniz. Önemli olan pembe ipe karşılık gelecek şekilde ilerlemeniz. Bu gri ipi arada götürmek zorunda olduğum için ilmeğimi kaydırdıktan sonra bir tane zincir çekiyorum.
Bu zinciri çekmezsek o zaman bu gri ipimiz boşta kalacaktır. Bu sefer beyaz kısma geldik. Şimdi beyaz ipimizi bağlamamız lazım. Beyaz ipimi aldım. Yine bir tane zincir çekiyorum. Ve bu çektiğim zinciri arasından geçirip pembe ipimi sıkıştırıyorum. İplerimiz arada gideceği için buna dikkat ediyoruz. İlmek kaydırma yöntemiyle birleştirip bir tane zincir çekiyorum. Siz isterseniz sık iğne şeklinde de devam edebilirsiniz. Bu şekilde yaptığımız zaman hem aradaki ipimiz gitmiş oluyor hem de pembe renk pembe ile beyazla gri de gri ile birleşmiş olduğu için arka taraftan belli bile olmayacak. Beyaz ipimi bitirdikten sonra pembe olan rengime geldim. Beyazı bırakıyorum, pembeyi alıyorum ve bu aradaki ipleri ön tarafa alarak şimdi beyazı sıkıştırıyorum. İlmeğimi aradan geçirip bir zincir. İkisini birlikte örüyorum. Bakın bu şekilde ilmek kaydırma yöntemiyle arasından geçirip bir tane zincirle bu ipleri de arada götürüyorum. Hangi renge gelmişsem o rengi alıp birleştirmemi yapıp diğer renk ipime geçiyorum. Bakın buradan ve buradan alıyoruz. Hemen pembe rengim bitti. Griye geçiyorum. Tıpkı motifleri birleştirirken yaptığımız gibi bu şekilde griye geçtim. Ve devam ediyorum. Buradaki birleştirmelerde 2 tane zincirlerimiz vardı birleştirmelerimizde. Yine aynı şekilde bu kısımlarda da ilmek kaydırma yöntemiyle zor gelirse sık iğne yaparak ilerleyebilirsiniz. Mesela burada direkt sık iğne, 2 tane sık iğne aynı şekilde 2 zincirin içerisine batıyorum ve tekrar diğerine geçiyorum. Yine 2 tane. Yine trabzanların tepesine geldim. İlmek kaydırma ve bir zincir. Bu şekilde bütün bu kol kısmından gelip şurada hemen koltuk altından beden kısmını birleştiriyorum ve birleştirmelerimizi yapmış oluyoruz. Hemen şöyle göstermek istiyorum birleştirmelerimizi. Beyaz beyazla birleşiyor. Pembe pembe ile birleşiyor. Bakın gri de gri ile birleşiyor. Bu şekilde birleştirme yerimiz belli bile olmadı. Gayet güzel oldu. Evet, ben birleştirmelerime devam ediyorum. Evet, birleştirmelerimizi yaptık. Bakın burada iki ön ve arka parçayı burada birleştirmiş olduk. Gayet güzel bir birleştirmemiz oluyor. Motifimizi devam etmiş şeklinde düşünebilirsiniz. Hatta hiç belli bile olmuyor birleştirme yerlerimiz gördüğünüz gibi. Dediğim gibi siz isterseniz buraya normal sık iğne de yapabilirsiniz. Ama ben yine buraya da yine bu lastik kısmından gelmeyi düşünüyorum. Bu lastik kısmını geldikten sonra artık hırkamız hazır. Tabi düğmelerini de diktikten sonra hemen ben bu lastik kısmında geliyorum. Hırkamız bitti.
Ben biraz daha kısa bir hırka olarak bu hırkayı tasarladım. Siz tabii ki daha uzun gömlek şeklinde, kazak şeklinde ya da süveter şeklinde bu motifi uygulayabilirsiniz. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Umarım hırkamı sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki tasarımımda tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.